Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile evde yulaf bar yapıyoruz. Tarifimiz için mutfak robotumuza 2 su bardağı yulaf ilave ediyoruz. Şöyle ikinci bardağımıza ilave ediyorum. Yarım çay bardağı yer fıstığı, yarım çay bardağı kuru üzüm, yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi, 1 yemek kaşığı susam. Tarifimizin malzemelerini dişe gelecek şekilde çok ince olmadan mutfak robotumuzdan çekiyoruz. Çektiğimiz malzemelerimizi bir kabımıza alıyoruz. Malzemelerimiz her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında olacak. Şimdi tarifimize bal ilave ediyoruz. Ben 5 yemek kaşığı bal ilave ettim. Bal miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. 5 yemek kaşığı bal ile tam hazır aldığımız yulaf barlardaki lezzeti yakalayacaksınız. Damak tadınıza göre dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz bu tarifte. İçerisine farklı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Şimdi tarifimizin sihirli malzemesi yumurta akını ilave ediyorum. Yumurta akı tarifimin birbirine yapışmasını sağlayacak malzemelerin. Tüm malzemelerimi bir kaşığım yardımıyla iyice karıştırıyorum. Islak kum kıvamında bir kıvam istiyorum. Henüz istediğim kıvama ulaşamadım. Şimdi tarifimi birazcık daha karıştırıyorum. Ben tarifimi karıştırırken siz de YouTube kanalıma ilk kez geldiyseniz kanalıma abone olur musunuz? Hele bir de beğen butonuna basarsanız o kadar çok mutlu olurum ki. Hem de bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Şimdi tarifimiz istediğimiz kıvama geldi. Bir tepsimize yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız yulaflı karışımı dilediğimiz kalıplarımıza koyarak şöyle üzerlerinden bastırıyoruz. Şimdi iyice kaşığımın arkasıyla bastırıyorum ve kalıbımızı çekiyoruz. Şimdi bir tane de kalpli kalıp ile yapalım. Yulaf karışımımızı kalıbımızın içerisine koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz şekilde kaşığımızın arkasıyla iyice bastırıyoruz. Dilediğiniz kalıbı kullanarak bu tarifi yapabilirsiniz ve şimdi kalıbımızı çekiyoruz. Bir kalpli bir de dikdörtgen yulaf barımızı hazırladık. Şimdi tüm yulaflı malzememize aynı işlemimizi uygulayarak tarifimizi hazırlıyoruz. 170 derece fırında 10 dakika tarifimizi pişiriyoruz. Ve yulaf barlarımız pişti, fırından çıktı. Şöyle sizlere şekillerini de göstereyim. Çok lezzetli, çok pratik, çok sağlıklı bir tarif. Soğuyan yulaf barlarımı servis tabağına alıyorum ve günün en lezzetli anı, tadım zamanı. Bir tane yulaf barımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Afiyet olsun.